İzlanda. İsmi bile insanın aklına sert bir güzellik, ateş ve buzun ülkesi gibi imgeler getiriyor. Bu topraklar, doğanın en çetin koşullarını ve en büyüleyici manzaralarını bir arada sunuyor. İşte lanetliler, tam da bu affetmez toprakların fonunda hayatta kalma, suçluluk ve insan hayatının bedeliyle ilgili ürpertici bir hikaye anlatıyor. İzlanda'nın bu sert doğası, hikayenin atmosferini daha da yoğunlaştırıyor. Yönetmen Thordur Pálsson, ucuz korku numaralarına başvurmuyor. Onun yerine, izleyiciyi derinlemesine etkileyen ve jenerik aktıktan çok sonra bile akıllarda kalan, yavaş yavaş yanan bir psikolojik gerilim yaratıyor. Bu gerilim, derinizin altına giren ve sizi rahatsız eden bir his bırakıyor. Pálsson'un ustalığı, bu hissi yaratmada ve sürdürmede kendini gösteriyor. Hayatın zor olduğu, ölümün sürekli bir yol arkadaşı olduğu ve doğru ile yanlış arasındaki çizginin, kendinizi ve halkınızı hayatta tutma baskısı altında bulanıklaştığı bir dünya bu. İzlanda'nın bu zorlu koşulları, karakterlerin içsel çatışmalarını daha da derinleştiriyor. Pálsson bizi, İzlanda'nın batı fiyortlarındaki hayatın acımasız gerçeklerinden kaçışın olmadığı 1800'lerin sonlarına götürüyor. Bu dönem, hayatta kalmanın her gün bir mücadele olduğu bir zaman dilimi. Scene 2, çetin bir seçim. Odessa Young'ın etkileyici bir yoğunlukla canlandırdığı genç dul Eva ile tanışıyoruz. Eva'nın hikayesi, kişisel trajediler ve zor kararlarla dolu. Kocası vefat etmiş ve ona bir balıkçı barınağı miras kalmış. Bu da omuzlarında ağır bir yük. Eva, bu yükün altında ezilmemek için mücadele ediyor. Kış sert geçiyor, erzaklar azalıyor ve tek geçim kaynakları olan deniz, onları açlıktan öldürmeye kararlı gibi görünüyor. Bu zorlu koşullar, Eva'nın dayanıklılığını ve kararlılığını test ediyor. Derken, ufukta bir umut ışığı beliriyor. Batan bir gemi. Bu gemi, Eva ve köy halkı için bir kurtuluş umudu olabilir mi? Kurtuluş şansı mı? Pek sayılmaz. Bu gemi, beraberinde yeni zorluklar ve ahlaki ikilemler getiriyor. Boğulan denizcileri kurtarmak, zaten yetersiz olan kaynaklarını tüketmek anlamına geliyor. Bu karar, Eva ve köy halkı için büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Çevre koşulları ve liderlik yüküyle sertleşmiş olan Eva, bir karar veriyor. Bu karar, filmin geri kalanında yankılanacak, insanlığın sınırlarını test edecek bir seçim. Bu karar, Eva'nın ve köy halkının hayatını sonsuza dek değiştirecek. İnsan doğasının en karanlık yönlerini ortaya çıkaracak. Scene 3, sessizliğin ağır yükü, enkazdan kurtarabildikleri çok az şey var. Bir miktar kandil yağı, 6 şişe brandy ve başka bir şey. Bu enkaz, köy halkı için hem bir umut hem de bir lanet. Kıyıya vuran 6 tahta tabut, kaybedilen hayatların, verilen kararın sürekli ve acımasız bir hatırlatıcısı. Bu tabutlar, köy halkının vicdanında ağır bir yük oluşturuyor. Suçluluk duygusu elle tutulur. Her etkileşime, her çalınmış bakışa sızan boğucu bir varlık. Bu duygu, köy halkının her anını etkiliyor. Pálsson, gerilimi ustaca artırıyor ve sessizliği herhangi bir çığlık kadar etkili bir şekilde kullanıyor. Bu sessizlik, köy halkının içsel çatışmalarını daha da belirgin hale getiriyor. Çevrelerinin izolasyonu, korkularını ve şüphelerini artıran bir karakter haline geliyor. Bu izolasyon, köy halkının psikolojik durumunu daha da kötüleştiriyor. Film, eylemlerinin psikolojik bedelinden kaçınmıyor. Bu bedel, köy halkının her bir bireyinde farklı şekillerde kendini gösteriyor. Bunu perili gözlerinde, paranoyaya doğru inişlerinde görüyoruz. Bu paranoya, köy halkının ilişkilerini ve günlük yaşamlarını derinden etkiliyor. Scene 4, Suçluluk Yüzleri. 4. bölüm Suçluluk Yüzleri. Bu bölümde köy halkının suçluluk duygusuyla nasıl başa çıktığını görüyoruz. Odessa Young, Eva rolünde büyüleyici bir performans sergiliyor. Onun performansı, filmin duygusal yükünü taşıyor. Filmin yükünü omuzlarında taşıyor ve performansı incelikli ve son derece inandırıcı. Eva'nın içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. İçindeki çatışmayı, eylemlerini olmak istediği kadınla uzlaştırma mücadelesini görüyoruz. Eva'nın bu mücadelesi, izleyiciyi derinden etkiliyor. Yardımcı oyuncular da aynı derecede güçlü. Her karakter kendi şeytanlarıyla, kendi suçluluk versiyonlarıyla boğuşuyor. Bu karakterler, filmin duygusal derinliğini artırıyor.
Zaten varoluşlarının zorluklarıyla gerilmiş olan topluluk bağları çözülmeye başlıyor. Bu çözülme, köy halkının ilişkilerini ve günlük yaşamlarını derinden etkiliyor. Fısıltılar suçlamalara, korku deliliğe dönüşüyor. Bu dönüşüm, köy halkının psikolojik durumunu daha da kötüleştiriyor. Sene 5, Soğuk içeri sızıyor. 5. bölüm, Soğuk içeri sızıyor. Bu bölümde, köy halkının içsel ve dışsal zorluklarla nasıl başa çıktığını görüyoruz. Lanetliler, psikolojik bir gerilim filmi olduğu kadar bir hayalet hikayesi de. Bu hayalet hikayesi, köy halkının içsel çatışmalarını daha da belirgin hale getiriyor. Anlatıya, İzlanda folklorunun unsalları, özellikle de denizden yükselen intikamcı bir ruh olan Dragur efsanesi dokunmuş. Bu efsane, köy halkının korkularını ve şüphelerini daha da artırıyor. Dragur gerçek mi, yoksa toplu suçluluklarının bir tezahürü mü? Bu soru, izleyiciyi düşündürmeye devam ediyor. Yoksa giderek dengesizleşen zihinsel durumlarının bir ürünü mü? Bu belirsizlik, filmin gerilimini daha da artırıyor. Paulson bu soruyu yoruma açık bırakıyor, gerçekle batıl inanç arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Bu bulanıklık, izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde tutuyor. Sine 6, yapsan da olmaz, yapmasan da 6. bölüm, sonuç, yapsan da olmaz, yapmasan da. Bu bölümde, köy halkının aldığı kararların sonuçlarını görüyoruz. Lanetliler kolay izlenen bir film değil, izleyiciyi derinlemesine etkileyen ve düşündüren bir film. Sizi etkileyen, kasvetli güzelliği ve unutulmaz atmosferi son kareden sonra bile aklınızda kalan bir film. İzlanda'nın bu büyüleyici manzaraları, filmin atmosferini daha da yoğunlaştırıyor. Hayatta kalma, imkansız olasılıklarla karşı karşıya kaldığımızda yaptığımız seçimler hakkında zor sorular soran bir film. Bu sorular, izleyiciyi derinlemesine düşündürüyor. Paulson'un yönetmenliği ve oyuncuların güçlü performansları sayesinde, lanetliler asla istismarcı veya gereksiz hissettirmiyor. Bu film, izleyiciyi derinlemesine etkileyen ve düşündüren bir yapım. Bu, ucuz heyecanlarla değil, ham dürüstlüğü ve insanlık durumuna olan korkusuz bakışıyla derinizin altına giren bir film. Bu dürüstlük, filmin duygusal derinliğini artırıyor. İzledikten çok sonra bile aklınızda kalacak, bazen hayatta kalmanın bile korkunç bir bedeli olduğunu hatırlatan, ürpertici bir film. Bu film, izleyiciyi derinlemesine etkileyen ve düşündüren bir yapım.